Arkadaşlar hepinize merhaba. Yollara çıktığından beri benim de çok merak ettiğim Kia Sportage bugün test konuğumuz olacak. Antalya Esay Bayi aracı bize tahsis etti. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım. Özellikle aracın ışıkları benim çok dikkatimi çekti. Az önce de otoparkta çekimlerini yaptık. Ön tarafta sanki bir damalı bayrak gibi böyle bir figür görüyorum. Çok güzel. Ve tabii Kia'nın amblemi değişti. Daha yenilikçi bir amblemi var artık. Ön yüze baktığım zaman diğer araçlardan farklı bir ön yüz görüyorum ben burada. Tasarım olarak sportif, farklı çizgileri barındırıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben Kia Sportage'ı tasarım anlamında beğeniyorum. Gündüz aydınlatma lambamız ve led lambamız içeride bulunuyor ve hemen alt tarafta sis farlarımız bulunuyor. Tabii ki park sensörlerimiz var ve ön tarafta bir kameramız bulunuyor. Yan tarafa geldiğimizde Michelin Primacy 4 lastikleri var. 235 50 R19 çapında, gerçekten güzel duruyor tasarım anlamında. Üst tarafta da plastik parçalar var. Bu parçalar sayesinde oluşabilecek küçük kazalara düşük maliyetli çözümler üretilebilir. Ayna tasarımına baktığımızda hemen yan tarafta yine bir kamera görüyoruz. Yine 360 derece görüş sistemini destekleyen ve kapıların altına indiğimizde güzel bir malzeme var burada ve nikelajda da desteklenmiş bu görüntü. Daha sonradan takılan basamaklıksa aracın şıklığına şıklık katmış. Tavan çıtaları yanda çok güzel dururken aracın sol tarafında arkaya doğru uzanan nikelaj hat kapıya kadar geliyor ve daha sonra üst tarafa taşınıyor. Bu da farklı bir tasarım olmuş. Spoiler'ın hemen üzerinde bu hat devam ediyor ve tabii ki olmazsa olmaz balık sırtı antenimiz bulunuyor. Aracın arkasına geldiğimizde yine farklı bir tasarım var. Ön tarafta olduğu kadar radikal olmasa da burada da güzel çizgilerin, hatların olduğunu kesinlikle size söyleyebilirim. Özellikle spoiler'in tasarımını beğendim. Arkada bulunan farlarımızın da yine LED teknolojisine sahip olduğunu belirtmek isterim. Sol tarafta yine stop ve sis farlarımız bulunuyor. Plakalığın hemen üzerinde 360 derece kamera sisteminin bir parçası var. Tamponun altında yine bir gri parçamız var. Bu da çok güzel duruyor. Sevdiğimiz bir özellik olan bağımsız süspansiyon standart olarak sunuluyor Kia Sportage'da. Şimdi hemen size bagajı göstereyim. Sinyal verdi ve sesle uyardı bizi. Toplamda 562 litrelik bir bagaj hacmimiz var. 1751 litreye çıkıyor arka taraf yatırıldığında. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Koltukları da 1, 2, 3 hepsini ayrı ayrı katlayabiliyorsunuz. Hemen malzeme kalitesinden biraz bahsedelim. Sol tarafta bir led aydınlatmamız var. Koltuklarımızı buradan yatırabiliyoruz. Bir tane burada askılığımız, kanca karşılıklarımız var. 12 volt soketimiz yine burada bulunuyor. Harman karbon ses sistemi olduğu için arkada da bir hoparlörümüz var. Üst tarafta da hemen şöyle göstereyim. Panzot kapağı bu şekilde kullanılabiliyor. Kullanmadığınız zaman çıkartıp bunu yerinden alıp içeriye koyabiliyorsunuz. İç tarafında malzeme kalitesinden bahsedeyim size. Güzel bir malzeme kullanılmış. Malzemelerinizi koymanız için de bir alan size tahsis edilmiş. Lastik tamir kitimiz de burada bulunuyor. Elektrikli bagajımızın yüksekliğini tabii ki hafızaya alabiliyoruz farklı kullanım tarzları için. Aracın içine geçmeden önce size anahtarlığı da göstermek istiyorum. Yeni anahtarlığı tasarım olarak ben beğendim. Hemen yan tarafına konumlandırılmış düğmeler. Aracın yanına hemen şöyle yaklaşalım. Bakalım neler olacak görelim. Anahtar elimizde, hatta cebimizde diyelim. Araca yaklaştık. Aynamız açıldı. Bizi karşıladı. Düğmeye bastık ve içeriye girdik. Peki bakalım anahtarla camları açıp kapatabilecek miyiz? Kapı açma tuşuna bastım. Bekliyorum. Bagaj açıldı. Yanlış tuşa basmışım. Anahtarla camları açıp kapatabilir miyiz? Hemen baktık. Evet, camlarımız açıldı ve tabii ki camları kapatabiliyoruz. Bu güzel bir özellik ve aracın iç tarafını hemen size göstermeye başlayayım. Kapı kolları tasarım anlamında uğraşılmış. Gerçekten güzel. Yine güzel, şık bir malzeme var burada. Üst taraf
Tabii ki sert plastik diyebilirim. Alt tarafta kolunuzu koyduğunuz yerler, elinizi yasladığınız yerler çok daha iyi kaliteye sahip. Arka tarafta koltuk ısıtmamız var ve Harman karbon sisteminin güzel hoparlörü bizi burada karşılıyor ve sol tarafta hemen şöyle göstereyim. Yaklaşık yarım litrelik sularınızı koyabileceğiniz bir alan burada size tahsis edilmiş. Hemen aracı da çalıştırıp içine öyle geçeyim ben. Çünkü Antalya çok sıcak. Sunroofumuz var demiştik. Önce perdeyi açalım. Perde bu şekilde açıldı. Sunroof da açılıyor. Gayet güzel. Yeterli bir alan mevcut fakat daha fazla açılabilirdi. Onu da kesinlikle söyleyeyim size. Çünkü arka taraf komple cam. Sunroof perdesinin elektrikli olarak açılıp kapanması ise kalite hissiyatını arttırıyor. Prestige donanımda deri koltuklarımız var ve aynı zamanda bakın burada nubuk malzemelerimiz de bulunuyor. Kol dayağımız şöyle göstereyim, gayet güzel duruyor. Arka tarafa erişim yok. Koltukları tek tek katlayabildiğiniz için bu şekilde ulaşım yapabilirsiniz diyeyim. Ve aynı zamanda ISOFIX bağlantıları da burada bulunmakta. Arkada ferah bir alan var. Şöyle size hemen onu da göstereyim. Özellikle sunroof'un büyük olması arka tarafı güzel kılan unsurlardan bir tanesi. Hemen şöyle bir farklı tasarım öğesi göstereyim size. Tabletinizi buraya koyabilirsiniz. Hatta buraya belki gömleğinizi bile asabilirsiniz. Hem yolcu hem de sürücü tarafında ceplikler bulunuyor. Havalandırma çıkışımız var ki şu anda çok iş yapıyor. Neredeyse yok diyebileceğim kadar küçük bir şaft tünelim burada bulunuyor. Bir de burada malzemeliğim bulunuyor. Şimdi koltukta detaya gelirsek. Bakın arka yolcu için tasarlanmış. İsterse koltuğu ileriye doğru alabilir. Bu güzel bir özellik. Koltukların hemen sağ ve sol taraflarında USB-C çıkışı görüyorum arka taraftaki çocuklar için ve aynı zamanda burada bir kanca olduğunu söylemiş olayım. Işıklandırmamızı da şöyle hemen göstereyim. LED bir aydınlatmamız var. 3 tane el tutamağımız bulunuyor. Boyumun 1.85 olduğunu söylemiştim. Diz mesafem bu şekilde sanırım yeterli olduğunu görüyorsunuzdur. Baş mesafem de oldukça yeterli. Herhangi bir problem yaşamadım burada. O zaman hemen ön tarafa geçelim. Kabin bizi bekliyor. Teknolojik anlamda gerçekten güzel tasarlanmış bir kabin ve gösterge sistemi burada beni karşıladı. İç tarafta önce malzeme kalitesiyle başlayalım. Yumuşak bir malzeme var. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada kullanılan malzemenin kalitesini beğendim. Şuradaki işlemeler yine araca hareket katmış. Üst taraf arkaya göre daha yumuşak. El koyduğunuz yerler yine gayet güzel tasarlanmış. Üst tarafa geldiğimizde LED aydınlatmalarımız var. Açtım, kapattım. Gayet güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Burada ne eksik? Bir gözlük koyma yeri olsaydı güzel olurdu. Burada ne isterdim? Çerçevenin olmamasını isterdim. Aşağıya doğru gelelim. Burada çok daha güzel şık şeyler var. Burada piyano bilek renginde güzel bir saklama gözüm var. Kablosuz şarj edebiliyorum. USB-C ve USB-A bağlantılarım var. Bu gerçekten güzel. Hemen yan tarafa gelelim. Bunun da kapanmasını size göstermiş olayım bu arada. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma, direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, koltuk soğutma ön tarafta bulunan yolcular için mevcut. Arkada da tabii ki koltuk ısıtmanın olduğunu da söylemiştim. Arkada koltuk soğutma özelliğimiz bulunmuyor. Vites seçicimiz hemen burada yer alıyor. Araçlarda büyük vites topuzu bulamayacağız neredeyse. Üzerine bastığınız zaman parka alıyor. Sağa çevirdiğinizde bakın şu anda N'ye yani boşa aldı. D'ye de aldığında burada görebiliyorsunuz. Tabii ki ekranda da zaten bunu takip edebiliyorsunuz. Sürüş modlarımız var. Onlardan bahsedeyim. O da hemen buradan seçiliyor. Ve bu araçta 4x4 özelliğimiz var. Onu da buradan basıp aktif edip kapatabiliyoruz. Sürüş modlarımıza gelelim. Neler varmış? Eco, normal ve spor sürüş modlarım bulunmakta. Yokuş iniş desteğim, auto hold, park sensörlerini açıp kapama, 360 derece kamera sistemini de buradan görebiliyorum. Hemen ondan da biraz bahsedeyim. Bastım, açıldı. Bakın sol tarafa geldim, sağ tarafa geldim. Aracın her yerini bu şekilde görebilirim. Farklı açılardan farklı kameraları görebilirim. Aracın ön kamerasını mesela şu an görüyorum. Parlaklığı, netliği güzel ayarlanmış. Önde ve arkada bulunan kameraların netliğini ve çözünürlüğünü beğendiğimi kesinlikle söylemek istiyorum. Alt tarafa geldiğimizde
Kia burada farklı bir tasarıma gitmiş. İsterseniz klimaya bastığınızda buradaki tuşlarla sıcaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz veya menüleri seçebiliyorsunuz. Veya navigasyona basıp burada navigasyon tuşuna ya da medyaya, radyoya, aracın ayarlarına gidebiliyorsunuz. Tabii ki bu durumda ses açma, kapama tuşu da bu olmuş oluyor. Ben bu özelliği beğendim açıkçası. Farklı, işlevsel bir tasarım olmuş. Direksiyonda sol tarafta ses açma, kapama ve mod tuşlarımız bulunuyor. Sağ tarafta adaptif cruise kontrol, şerit takip sisteminin tuşları bulunuyor. Hemen sol tarafta direksiyona monte pedal shift'lerimiz var. Bunun sayesinde viteslerimizi arttırıp azaltabileceğiz tabii ki. Direksiyona monte edilmesi gerçekten güzel bir özellik. Çünkü viraja girdiğinizde, vites düşürmek istediğinizde hemen şöyle elinizin altında olmuş olacak. Gösterge paneli şık tasarlanmış, farklı menülerimiz var burada. Aracın lastik basınçlarına kadar size bilgi veriyor. Göstergede benim en sevdiğim detay, sağ tarafa sinyal verdiğinizde size sağ taraftaki görüntüyü göstermesi. Bu özellikle yoldan gözünüzü ayırmadan, şöyle sağ tarafa hiç bakmadan sağ tarafta olan biten hakkında size bilgi verecektir. Gerçekten güzel bir özellik. Sol tarafa sinyal verdiğinizde bu sefer tabii ki diğer kadran aktif oluyor. Çözünürlük anlamında da beğendiğimi kesinlikle söyleyeceğim. Sol tarafta elektrikli park frenimiz bulunuyor. Bagajı buradan elektrikli olarak açıp kapatabiliyoruz. ESP'yi kapatabiliyoruz. Tabii ki elektrikli ve hafızalı koltuklarımız var Prestige donanımda. Onlar da gerçekten çok şık duruyor. Kabin olarak aracın kabinini beğendiğimi de eklemek istiyorum. Buradaki tek eksiklik gözlüğünüzü koymak için herhangi bir alan tahsis edilmemiş olması. Son olarak buradaki gözden de bahsedeyim. Şöyle açtığınızda termosunuzu buraya koyabilirsiniz. Fakat biraz büyük tasarlanmış. Kol dayamanın hemen altında yine ses yapmasın diye güzel bir malzememiz var. Bir elim rahat bir şekilde giriyor. Şimdi artık sürüşe geçelim ve size sürüşle ilgili detayları vereyim. Şehir içi turumuza hemen başlamadan önce koltuğumu ileriye aldım, aşağıya aldım. Nereye aldıysam bakın bunu da gösteriyor, yukarıya aldım ve istersem artık buraya hafızaya alabilirim. Vitesimi D'ye aldım, el frenimi buradan aşağıya indirdim. Yola çıkmak için hazırım. Kapılarımız otomatik olarak kilitlendi. Şehir içi sürüş için hemen menümüzden bir yol tarifi alalım. Kale içine gidelim. Girmiş olduğum rotayı hemen önümdeki ekrandan da görebiliyorum. Bu da güzel bir özellik. Araçta Apple CarPlay de bulunuyor. Apple CarPlay'i bağlayıp güncel trafik bilgileriyle birlikte navigasyonunuzu planlayabilirsiniz. Apple CarPlay'imizi bağladık ve kale içine yol tarifi alalım. Bu arada sezgisel olarak nasıl hissettiriyor? Tepkileri nasıl? Bunu da görmüş olalım. Gayet hızlı. Gösterge sisteminin çok güzel olduğunu söylemiştim. Bakın sola sinyal verdim. Sol taraftaki görüntü ekrana geliyor. Lastik basınç ayarında yine ayarlamıştım. Onu da burada hemen ortada görebiliyorum. Sürüş modu olarak 3 tane modumuz olduğunu söylemiştik. Şu anda Eco'ya aldım. Yani ekonomik bir sürüş sergileyeceğim. Sol tarafa sinyal vermediğim için direksiyon hemen beni içeriye sokmak için uyardı. Bu tarz sistemler gerçekten güzel. Hız tabelasında 70 okuduğunu yine burada ekranda görebiliyorum. Adaptif cruise kontrolü hemen deneyelim. Öndeki araçla mesafemi kısa olarak tutacağım. Direksiyonu da ayarladım. Şu anda şeridi ortalıyor ve aynı zamanda öndeki aracı takip ediyor. Sol tarafa geçmem gerekti. O yüzden müdahale ettim. Hızlanması bakın gayet iyi. Ekonomik bir şekilde hızlanma yapıyor. Çok fazla yüksek devirler çevirmiyor araç. Direksiyonu bıraktığımda gayet güzel sola doğru döndü. Şeridi ortalıyor bakın. Ellerimi tutmamı istedi. Tuttum direksiyonu bıraktım. Yine keskin bir viraj ve yol çizgileri de gerçekten çok fazla değil. Fakat gayet güzel araç bana güven verdi. Ön taraftaki aracı da gayet güzel takip etti. Aracın güvenlik sistemleri iyi çalışıyor. Tabii ki emniyet tedbirlerinizi almanız gerekiyor. Arabayı bırak kendisi gitsin değil. Bu arada aracımız 4 çeker demiştik. Ekranda hangi tekerleklere gücün verildiğini de görebiliyorum. Şu an mesela sadece ön tekerleklere güç veriliyor. Şöyle bir tam gaz yapayım. Hem öne hem arkaya bakın
gücü vererek aracı 4 çeker sisteme geçiriyor. Aracın motorundan size bahsedeyim. Dışarısı çok sıcak olduğu için hemen kendimi içeriye attım. Bu arada kırmızı ışık yandı. Müdahale etmeyeceğim. Motoru biraz sonra anlatacağım. Frene basmıyorum, gaza basmıyorum. Tamamen durma özelliği var bu araçta. Adaptif cruise kontrolde. Direksiyonu tutmamı istedi. Bıraktım. Gayet güzel bir şekilde yavaşladı. Öndeki araç durdu. Hatta durmadı neredeyse. Hareket etti. Çok güzel bir şekilde takip etti. Şehir içerisinde adaptif cruise kontrol sistemi güzel çalışıyor. Motoru anlatmaya başlayayım. 1.6 litrelik turbo bir motorumuz var. Ve mild hibrit teknolojisi var bu araçta arkadaşlar. Mild hibrit nedir? Küçük bataryalarımız var. Aracın ilk hareketi anında size biraz olsun elektrik motoruyla destek vererek aracın emisyon değerlerini düşürüyor. Daha az yakıt yakmasını özellikle şehir içerisinde sağlıyor. 1.6 litre turbo dedik. 150 beygir güce sahip ve 250 Newton'da tork üretiyor bu motor. Şanzımandan da bahsedeyim. 7 ileri çift kavramalı bir şanzımanımız var. Vites geçişleri gayet güzel. Şöyle bastım. Konfor odaklı olduğunu söyleyebilirim. Sürüş pozisyonu olarak yukarıda olduğunuz için trafiğe biraz daha hakim olduğunuzu söyleyebilirim. Eco modda kullanıyorum demiştim. Direksiyon yumuşak, gayet güzel, konforlu bir hissiyat veriyor bana. Gaz pedalı da şu anda tepkileri biraz daha yavaş, ekonomik sürüşler sağlıyor. Aracın süspansiyonlarını değerlendirecek olursak biraz daha tatlı sert. Bozuk asfalttan geçerken aracın içerisine çok fazla ses vermiyor. Kia grubunda beğendiğim bazı özellikler var. Biraz da ondan bahsedeyim. Şu anda kırmızı ışıkta durduk. Antalya'nın içindeyiz. Öndeki araç hareket edecek. Ben de içeriye odaklandığımı düşüneyim. Bakın öndeki aracın hareket ettiğini uyardı. Tabii ki arkadaki abi de uyardı. Ben bunu size göstermek için yapmıştım oysa. Aracın arkasından bir araç geldiğinde bakın şu an olduğu gibi hemen bunu gösteriyor, ikaz ediyor. Tabii ki ayna üzerinde de bunu gösteriyor. Aracı şehir içerisinde kullanmanın kesinlikle konforlu olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda emniyetli. Prestige donanımla birlikte gelen özellikle soğutmalı koltuklar sayesinde Antalya'nın sıcağından hiç etkilenmediğimizi söyleyebilirim. Aracın ses sistemini beğendim. Yine son zamanlarda beğendiğim ses sistemlerinden biri. Çünkü Harman Kardon ses sistemi var bu araçta. Eğer arabada müzik dinlemeyi seviyorsanız mutlaka bu sistemi alın. Klima ayarlarında size 2 tane güzel özellik söyleyeceğim. Cam suyunu kullandığında, yani ön camları yıkadığınızda veya tünele girdiğinizde araç otomatik olarak iç sirkülasyonu çalıştırıyor. Böylelikle tünelden geçerken tünelin pis kokusu kabinin içine girmiyor veya cam suyunun o kokusu, bazen insanlar ondan hoşlanmazlar, kabinin içine girmiyor. Güzel düşünülmüş ince detaylardan biri. Bence bu noktada Kia'yı tebrik etmek gerekiyor. 90'la gidiyorum 1700 devir 60 desibel. 100'le gidiyorum 1800 devir 62 desibel. 110'la gidiyorum 2000 devir 62 desibel. 120 ile gidiyorum 2200 devir 64 desibel. 130'da 2400 devir 64 desibel. Hafif hafif rüzgar sesi gelmeye başladı. 140'ta 66 desibel ve 2550 devir. Kabinin ses yalıtımını da değerlendirecek olursam oldukça sessiz olduğunu söyleyebilirim. 150'nin üzerindeki süratlerde tabii ki biraz olsun dışarıdan rüzgar sesi geliyor. Fakat lastik sesi olsun, araçların sesi olsun güzel bir şekilde izolasyon yapılmış. Son zamanlarda test ettiğim araçlardan en sessizlerinden birindeyim. Şerit takip sisteminin şehir içinde iyi çalıştığını söylemiştim. Şehir dışında tabii ki daha da iyi çalışacaktır. Bakın şeridi ortaladı, sağa sola beni götürmüyor. Ön tarafta bir araç var. Onu şu anda takip ediyor. Sol tarafa sinyal verdim. Sol tarafa geçtim. Aracın önünü açtım. 110'a aldım. Bıraktım. 110'a çıkmak için yüksek devirleri tercih etmiyor. Konforlu bir şekilde sizi hızlandırıyor. Zaten aracın gücü yeterli. Tork anlamında da herhangi bir sıkıntı yok. Spor moddayız. 0-100 yapacağız. Yolun da düz olduğunu gösterelim. Şimdi
aracın hızlanmasının, motorun sesinin gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Vites geçişleri de oldukça hızlı. Bastım. Yüzde gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdu. Yine en iyi fren mesafelerinden birini kaydettiğimi düşünüyorum. Çünkü Michelin lastikler çok iyi iş yaptı. Tabii ki aracın da fren sistemlerinin bunda büyük etkisi var. Aracın gövde salınımına biraz bakalım. Şöyle sağ sol yapalım. Özellikle söylemiştim, spora yakın bir süspansiyon var diye, kendisini burada gösteriyor. Ve aynı zamanda virajlarda da aracı biraz zorladım. Viraj performansında iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunda arkadaki bağımsız süspansiyonların, 19 inç çapındaki lastiklerin ve tabii ki Michelin lastiklerin de katkısı var. Gövde salınımını göstermek için biraz sağa sola yaptığımdan dolayı da bana mola vermemi önerdi araç. Genelde böyle sistemler bilirsiniz kapatılır. Fakat tam yerinde, zamanında olması gereken bir uyarıydı bence. Aracımız kendi kendine giderken ben size birkaç özellikten bahsedeyim. Evet, uyarılar sağ tarafta geliyor, bunu görmüştük. Bakın, far ayarını mesela yaptınız, otoya aldınız. Hemen burada otoyu görebiliyorsunuz. Gözünüzü yoldan ayırmadan, sileceğe vesaireye bakmadan bunu yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Gelelim yakıt ekonomisine. 62 kilometredir aracı kullanıyoruz. Klimamız açıktı. Performanslı sürüşlerde sergiledik. 8.9 litrelik bir tüketim elde etmişiz. Şehir içerisinde 8,5-9,5 bandında gezersiniz. Çünkü aracın ağırlığı 1600 kiloya yaklaşıyor arkadaşlar. Uzun yolda 6 litre civarında yakarsınız. Eğer performanslı sürüşler sergilerseniz 6,5-7 litreleri rahat rahat görürsünüz. Toparlamak gerekirse ses sistemiyle, güvenlik sistemiyle aracı çok beğendim. Viraj performansı güzeldi. Aracın yol tutuşu gayet güzel. 0-100 hızlanmasını, ara hızlanmayı ve frenini de çok beğendim. Gösterge paneli çok net. İstediğiniz verileri hemen elde edebiliyorsunuz ve 12.3 inç büyüklüğündeki bu devasa ekran gerçekten tepkime süresi olarak, kullanım olarak size iyi bir kullanım sağlıyor. Yine beğendiğim özelliklerden biri mutlaka koltuk ısıtma ve soğutma özelliğinin olması. Aracı teslim etmek için geldim, vitesim D'de. Kapıyı açtım. Otomatik olarak P'ye aldı ve el frenini de otomatik olarak çekti. O zaman videoyu sonlandıralım. Sorularınız varsa yoruma yazın. Mutlaka cevaplandıracağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.